Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü. Daha önce 2 Mayıs'ta çektiğim fidanımdan tekrar gelişimi çekiyorum. Şu anda 2 Mayıs'ta şöyle yakından bakarsak obur sürgünlerini ve tek dala düşürme işlemini yaptığım fidanın bugünkü hali yaklaşık şu andaki boyu 1,90 2 metreye geldi. En az 1,5 metre sürgün var. Benim boyum yaklaşık 1,80-1,90 arası. Benim boyumu geçiyor bu fidanımız. Bahçedeki genel gelişimde şöyle çekecek olursak göründüğü gibi bu videoyu çekmekteki amacım gelişim ne durumda? Haziran-Temmuz aylarında fidanların gelişimlerini çekeceğim demiştim. Şu anda Temmuz 1'e girdik. Haziran ayında iş yoğunluğundan dolayı video çekemedim. Bu fidanları neredeyse kan yaş, biz burada geliş diyoruz. Geliş otu basmıştı. Buraları temizledim. Tarlanın diğer taraflarında kan yaş halen var. Onları çekmeye devam edeceğim. Bugün ayrıca ilaçlama da yapmayı düşünüyorum. Fırsat bulabilirsem ilaçlama yapacağım. Görüldüğü gibi fidanlarımızda en az 1 metreye yakın sürgünler var. 1,5-2 metre, 2,5 metrelere ulaşan sürgünlerimiz de var. Şu fidanımızın yanına geldiğimizde bu fidanımız benim el boyumu da geçiyor. Yaklaşık 2,5 metre boylarına gelmiş. Diğer daha önceki 2 Mayıs'ta çektiğim videodaki diğer fidanlarımı da bir göstereyim. Gelişim ne durumda? Yaptığımız işlemlerin bir faydası olmuş mu? Yoksa boşu boşuna işlem mi yapıyoruz? Aradaki fark iyice anlaşılsın. Arkadaşlar bu fidanımızın tepe kesimini 10 santimetreden yapmıştık. Şurada ottan görünebilirse evet abi. Şu bölümde şöyle 10 santimetre gibi tepe kesimini yapmıştık. Şu andaki geldiği nokta yaklaşık 2 metreye yaklaştı. Diğer fidanlarımız 1,5 metrelerde. Bu fidanımız iyi. Genel olarak en az gelişen fidanlarımız 1 metre, 1,5 metre, 2 metreye varan sürgünlere ulaştı. Ortalama 1,5 metre sürgünlerimiz var. Arkadaşlar yaklaşık bunu da 10 santimetre gibi tepe vurumu yaptığımız sert tepe vurumunun faydası böyle. Yaklaşık bu da şöyle biraz daha geri çekileyim. 2 metreye varan bir sürgüne ulaştı. Bu fidanımızda yaklaşık yine 10-15-20 santimetreden tepe vurduğumuz, bu da 2 metrelere ulaşan, Temmuz 1 itibariyle 2 metrelere ulaştı. Sezonun sonunda inşallah 2,5-3, 3,5-4 metrelere ulaşmalarını Allah'tan ümit ediyoruz. Arkadaşlar biraz daha yüksek tepe vurduklarımız bu kadar gelişti mi? Bakın bu fidanımızda yaklaşık 60-70 santimden tepe vurmuşuz. Ama gelişim 1,5 metrelerde. Sanki aşağılardan 5-10 santimden tepe vurduklarımız çok daha iyi geliştiler. Şöyle genel olarak da bahçeye bakalım. Bahçedeki genel gelişim bu şekilde. Arkadaşlar bahçenin tamamı tabii ki çok iyi gelişmedi. Fakat 3 metreye ulaşan fidan da olduğu gibi halen 1 metre arada olan fidan da var. Yanıltıcı bilgi hiçbir zaman vermek istemem. Bir çevremde var mı diye bakıyorum. Bir sonraki sırada görünen konumda 1-1,5 metre arası bir gelişim var. Ama görüldüğü gibi burada sert budama yaptığım fidan yanında durmak istiyorum genelde. Bu da sert bir budama yapılmış bir fidan. 5 santim, 10 santim gibi. Arkadaşlar bunlar genelde 1 metre ile 1,5 metre arasında cılız, zayıf
sürgünler olan fidanlardı. Bunları biz sert budama yaptık. 5 santime 10 santime düşürdük. Daha sonra tepelerine su tut sürdük. Halen su tut var tepelerinde, içine su almasın, fidan zarar görmesin diye. Sonra 4 defa ilaçlama yaptık. Bunların bir kısmını YouTube'da paylaşabildik fakat tamamını paylaşamadık. İş yoğunluğundan dolayı bazen fırsat bulamıyorum video çekmeye. Bu ilaçlamalarda arkadaşlar M22 M45 ağırlıklı ilaç attık. Bakteriyel yanıklık hastalığını direkt gördüğümüzde o zaman bakır oksiklorür attık. Onun dışında ilaçlamalarımızın içerisine Megafol gibi, amino asit gibi, yaprak gübresi gibi gübreler ekledik ki gelişim hızlansın diye. Genel olarak da faydalı olduğunu görüyoruz bu kattığımız besleyici maddelerin. Onun dışında gübreleme olarak DAP gübresi atmıştık. Tomurcuklar patlamadan önce bordo bulamacı atmıştık. Yani kısaca arkadaşlar, sürekli bahçede olursak, sürekli bahçede çalışmaya devam edersek Allah'ın izniyle bir şeyler olmaya başlıyor. Burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken, geçen yıl ben bunlara bakır sülfat atmıştım. Bakır sülfat yapraklarda zararlar oluşturmuştu, gelişimi durdurmuştu. Bakır sülfattan uzak durun. Bakır kolay kolay atmamaya çalışın. Atmak zorunda kalırsanız ölçülerine çok iyi dikkat edin. Bunun dışında arkadaşlar 2 defa Empoaske piresi ve yaprak bitleri için ilaç attım. Arkadaşlar en çok dikkat etmeniz gereken Haziran-Temmuz aylarında Empoaske piresi. Bu pire yeşil bir pire arkadaşlar, zıplıyor. Uçabilen bir pire. Küçücük bir çekirgeye benziyor. Sivrisinek büyüklüğünde bir çekirgeye benziyor. Sanki böyle çekirge yavrusu gibi duruyor. O pireye çok iyi dikkat edin. Yaprakları böyle kayık şeklini aldırtıyor. Daha sonra sarartıp gelişimi durdurup yaprak iyice büzüşüyor ve gelişme duruyor. Onun için Empoaske piresine iyi dikkat edin arkadaşlar. Yaprakların altlarına, üstlerine boydan boya fidanı iyice inceleyin. Empoaske piresine çok dikkat edin. Gelişimi durdurtmamaya çalışın. Bunun dışında yaprağın altında yine yaprak bitleri oluyor. Onlara da dikkat ediyoruz. Onlara ne tür ilaç atıyoruz arkadaşlar? 20 SP'lik sistemik ilaç atıyoruz. Mosplan gibi. Veyahut da Terason gibi 350 SC'lik ilaç atmamız gerekiyor. Mosplan yani sistemik ilaçlar 15-20 gün etkisi devam eden fakat kontak etkili olmayan sistemik ilaç, birdenbire tesirini göstermiyor ama koruma süresi daha uzun oluyor. Ama Terason gibi ilaçlar ise birdenbire kontak etkili, o da yaklaşık 10-15 gün gibi bir süre etki sağlıyor. Bu süre zarfında fidanları korumaya devam ediyor. Ben ilk önce 20 SP'lik sistemik Mosplan attım. Daha sonra aradan bir hafta 2 hafta geçti, yaklaşık 10-15 gün arasında geçtikten sonra Terason attım. Terason da kontak etkili olduğundan direktmen pireleri öldürdü. Arkadaşlar bu sıralar yaz yağmurları olabiliyor. Yaz yağmurundan sonra ilaçlarımızı tekrar etmemiz gerekiyor. Burada da 2 gün 3 gün önce bir yaz yağmuru oldu. Arkasına Poyraz çıktı. Poyraz rüzgarlı havada ilaç atamadım. Bugün hava durgun duruyor. Güneş battıktan sonra ilaçlamalarımı genelde ben gece yapıyorum. Bu yıl genelde değil, tamamen gece yaptım. Çünkü önceki yıllarda yaptığım gündüz ilaçlamada yaprakların zarar gördüğünü, fidanın gelişimin durduğunu gördüm. Genelde o yüzden hava serinledikten sonra ilaçlama yapıyorum. Sizler de güneş battıktan sonra ilaçlama yapmaya dikkat ederseniz daha iyi olur. Başka neye dikkat edeceğiz? İşte bite pireye, ondan sonra atraknoz, bakteriyel yanıklık gibi hastalıklara dikkat edeceğiz arkadaşlar. İlaçlamalarımızı 15 güne bir tekrar etmekte fayda var. Yaz yağmurlarından sonra fırsat bulabildiğimiz ilk zamanda ilaç atmakta da fayda var. Yani bir noktada da zorunlu. Faydadan ziyade de zorunlu arkadaşlar. Yine bakın bu fidan 10-15 metreden 10 santimden falan tepe vurumu yapıp gelişen bir fidan. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar ben burada 2 defa sürgün budaması yaptım. Bugün de sürgün budamasına devam edeceğim birazdan. Şu fidanı da yakından çekeyim. Ne kadar budarsam budayım yine o burdallar istemediğimiz
sürgünler çıkıyor. Gelişim güzel olunca çiftli çatların bir özelliği de çiftli sürgün vermesi. Bu fidan da tam belli oluyor. Bu fidanı iyice teke düşüreceğim. Kesiyoruz. 10-15 gün sonra bakıyorsun tekrar çiftli sürgün vermiş. Burada da çiftli sürgünü görüyoruz. Bunu da teke düşüreceğim Allah nasip ederse. İpleri tekrar bağlayacağım. Yani yaz dönemi genelde ipleri tekrar bağlama, tekrar budamayla geçiyor. Bir de burada görüldüğü gibi kanyaş ve diğer hızlı gelişen şöyle bakın otlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Arayı traktörle sürdük, temizledik. Fakat sıra üstlerinde damlama olduğu için buraları traktörle temizleyemedik. O yüzden elimizde çekmeye devam ediyoruz. İlaç atsak bile ilacın tesiri geçtiği an otlar yeniden fışkırıyor. Yani baş edemiyoruz kısaca. Bu ot bizi perişan etti. İnşallah bir şekilde baş etmeye çalışacağız. Cevizler biraz daha büyürse inşallah bu otlarla da mücadelemiz azalacak diye ümit ediyoruz. Arkadaşlar Allah herkese bol bereketli bir sezon geçirmesini nasip etsin. İnşallah bizim cevizlerimiz de büyür.